Herkese merhabalar canlar. Bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Size videoda anlatacağım konu aslında hepimizin çoğu kez başına gelmiş acı tecrübelerle bu sorunu aşmayı başarmış olduğumuz bir konu. O da video editlerken kendi sesimizle alttan verdiğimiz müziğin miksajı. YouTube'a yeni başladığım dönemlerde benim de geçtiğim bir yoldu bu. Hepsini tek tek elle yapmayı deniyordum. Yani nasıl oluyor? Sizin konuştuğunuz yerde altta çalan arka plan müziğinin sesini azaltıyorsunuz. Sizin konuşmayı bitirdiğiniz yerde vlog çekiyorsanız özellikle sesinizin bittiği yerde müziğin yükselerek o aradaki boşlukları tamamlamaktan bahsediyorum. Bu uzun yoldan yapıldığı zaman gerçekten bir zulüm. Denemiş biri olarak bunu söylüyorum. Peki bunu aşmanın bir yolu var mı? Aslında var. Burada yine imdadımıza Premiere Pro yetişiyor. Premiere'in kendine has bir eklentisi var. Essential Sound. Bu eklentiyi kullanarak ses miksajını 1 dakika içinde Premiere'e kendisinin yaptırmasını sağlayabiliyoruz. Haydi şimdi gelin videoya geçelim. Videonun başında yine her zamanki isteğimi yenileyim arkadaşlar, affınıza sığınarak. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve kanala abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Haydi şimdi işlemlere başlayalım. Şimdi öncelikle Premiere Pro'da yeni bir proje açıyoruz. Buna Essential Sound adını verdim. Buradan hemen daha önceden çekmiş olduğum videolardan bir tanesini sürükle bırak yöntemiyle Premiere'e ekliyorum. Açtıktan sonra bildiğiniz gibi Premiere'de bazı kısa yollar var. Bunlardan en bilinenleri, eğer şu gördüğümüz sekansın üzerindeyken parmağımızı klavyeden alt tuşuna basıp farenin tekerleğini ittirirsek bu seçtiğimiz bölüme yakınlaşmamızı ve uzaklaşmamızı sağlayabiliyoruz. Hemen birazcık yakınlaşıyorum. Bir de şu ses bölümündeki dalgalanmaları daha rahat görebilmek için bu sefer faremi şuradaki audio bölümüne, A1 satırına gelip buradayken alt tuşuna basıp tekerleği yukarıya doğru ittirerek bu bölümü genişletiyorum. Bu sayede ses bölümüne biraz daha hakim olabileceğim. Şimdi sizde eğer Essential Sound kenarda bende olduğu gibi görünmüyorsa yapmanız gereken şey, yukarıdan Windows penceresine basıyorsunuz ve burada Essential Sound'un yanına bir kere tıklayarak ekranın sağ tarafında açılmasını sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi diyalog, müzik, sound effect ve ambiyans olarak toplamda 4 bölüm mevcut. Şimdi burada bir de videomuza bir tane müzik indireceğiz. Videomuza müzik bulurken hepimiz bu aşamalardan geçmişizdir. Telifli mi, telifsiz müzik mi? Hangisini kullanmak gerekiyor? Arkadaşlar ben o acı durumdan, acı gerçekle yüzleştim. Yani YouTube'da ya da işte farklı sitelerde telifsiz, yani royalty free olarak videonuza eklediğiniz o şarkılar daha sonradan, şarkı ünlendikten sonra şarkıyı üreten kişinin telif atmasıyla videonuzda çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Ben bunu kanalımda 8-10 tane videomda gördükten sonra çözümü ücretli bir şarkı indirme sitesine üye olmakta buldum. Burada da arkadaşlar tercihim Epidemic Sound oldu. Gerçekten içeriği çok zengin. Beğendiğiniz bir şarkının türevlerini anında size gösterebiliyor. Sizin tarzınızı, kanallarınızda kullandığınız videoları analiz ediyor ve onlara göre size şarkılar sunuyor. Ayrıca ilk bir ayda ücretsiz bir kullanım sunuyor size. Benim referans linkini aşağıya bırakıyorum. Tıklayıp girerek bir aylık ücretsiz denemeyi siz de kullanabilirsiniz. Bu herhangi bir sponsorluk değil, sadece benden size tavsiye arkadaşlar. Dönelim videoya. Ben burada daha önce bir tane şarkı dinlemiştim. Hemen bu şarkıyı download bölümünden indiriyorum. İndirirken sizden şarkının tamamını mı, sadece melodiyi mi, enstrümanı mı soruyor. Tamamını diyorum ve MP3 olarak indirmeye bastım. Şu an şarkım iniyor. Şarkım indi. Şarkıyı sürükle bırak yöntemiyle Premiere'de şu alt kısma ekledim. Şu an audio 1 kısmında kendi sesim, audio 2 kısmında da şarkı var. İsterseniz şöyle bir play yapıp ortaya çıkan karmaşık sesi bir dinleyebiliriz. Gördüğünüz gibi biraz sesi kısayım. Yani burada bir yandan ben konuşuyorum, bir yandan şarkı çalıyor. Tabii şarkı şu an daha baskın çünkü kendi sesimin ayarlamalarını yapmadım. Ham videoyu ekledim buraya. Peki bunu nasıl yapacağız? Yapacağımız şey son derece basit. Kendi videomuzu olduğu, sesimizin olduğu bölüme bir kere tıklıyoruz ve bunu diyalog olarak seçiyoruz. Ayrıca alttaki şarkıya da bir kere tıklayıp bunu da müzik olarak belirliyoruz. İlk başta yapacağımız işlemler bu kadar. Yani Premiere'e hangisinin kendi sesimiz olduğunu, hangisinin de alttaki altyapı müziği olduğunu belirlemiş oluyoruz.
Kendi sesimize bir kere tıklıyoruz ve şurada gördüğünüz gibi şöyle kapatayım hepsini. Toplamda 4 tane diyalog bölümünde yapabileceğimiz temel ayar var. Bunlardan ilki Loudness. Loudness bölümünden Auto Match'i seçtiğimizde videonun ilerleyen kısımlarında sesimiz bazı bölümlerde düşük, bazı bölümlerde yüksekse ikisini birbirine eşitleyebiliyor. Bir kere basıyorum bakın. Şu an gördüğünüz gibi ses seviyesini bir hayli yükseltti. Hemen şuradan şarkıyı bir mute'a alıp kendi sesimi dinliyorum. Sonrasında ise şarjlı, ambiyans. Yani bunu normalde kendiniz Audio Track Mixer bölümünden de yapabilirsiniz ama buradan yapmak biraz daha hızlı oluyor. İşin özü bu. Yani şöyle olabilir. Tabii ben şu an kapalı mekanda bu videoyu çektim ama dış mekanda bir vlog çekiyorsanız bildiğiniz gibi her yerde sesimizi aynı yükseklikte ayarlayamıyoruz. Bazı yerlerde sessiz, bazı yerlerde yüksek sesle konuşmuşsak Auto Match dediğimizde seçtiğimiz tüm sesleri belli bir aralıkta yükselterek birbirine eşitliyor. Bu ayarı yaptıktan sonra geliyoruz şimdi Repair bölümüne. Repair bölümünde de belli başlı ayarlar var ama burada önemli olan şeyler Reduce Noise, Reduce Rumble ve Dehum ayarları. Genelde ben Reduce Noise'u birazcık arttırıyorum, Reduce Rumble'ı birazcık azaltıyorum ve Dehum'u da birazcık azaltıyorum. Bunlar zaten Reduce'ları gördüğünüz gibi ortamdaki gürültüyü azaltmak için kullanılıyor. Dehum ise videoda bir uğultu varsa alttan gelen onu azaltmaya yarıyor. Zaten bakın buradan yaptığınız ayarlarda hemen yan tarafta göreceksiniz. Siz buradan ayar yaptıkça buraya aslında onları efekt olarak ekliyor. Yani biz uzun uzadıya Audio Track Mixer'dan yapmış olduğumuz ayarları buradan sadece 3 tane barı sağa sola çekerek kısa yoldan halledebiliyoruz. Buradan yapmak her zaman için daha basit. Bu bölümü de bitirdik. Repair'ı da kapatıyorum. Aşağıda Clarity var. Yani netlik bölümü. Burada birazcık zaten sesle oynarsanız şöyle göstereyim. Sesi, netliğini yani doğallığını sizin çektiğinize yakın bir ses mi olsun yoksa ses biraz temizlenip daha mı netleşsin? Bunu da buradan yine ayarlayabiliyorsunuz. Bakın bu da yine sol taraftaki o menüye kendini efekt olarak eklemiş olduk. Bunu da yine kullanmanızı tavsiye ederim. Kendi sesimizle alakalı ayarlamaları bitirdikten sonra geliyoruz şarkının miksajını yapmaya. Yani altyapının miksajını yapmaya. Hemen burada yapmanız gereken şey ducking bölümünü açmak. Burayı açtığımızda 3 tane ayarımız var. Sensitivity, duck amount ve fades. Duck Amount bölümündeki ayarımızın mantığı şu. Siz konuşurken müzik maksimum hangi seviyeye kadar düşsün? Ben genelde konuşurken müzik seviyesini alışkanlık mı da bilmem ama eksi 26 desibellere düşürerek yapıyordum bunu. Ve fades'te yükselmesi ve düşmesi o eğriler ne kadar zamanda gerçekleşsin? Bunun da aşağı yukarı ortalama değeri 200 ila 300 arası sizin işinizi görür. Şimdi bunu da ayarlıyorum. Şöyle 200 ile 300 arası bir sayıya ve Generate Keyframe'e basıyorum ve şarkının müziğime göre şekillenmesini bekliyorum. Bakın anlatmaya çalıştığım konu şuydu. Keyframe'leri ekledi hemen. İlk başta ben konuşmaya başlamadığım için müzik yüksek bir seviyede başlıyor ve ben konuşmaya başlamadan hemen önce hafif bir şekilde kısılıyor. Benim konuştuğum seviyelerde bakın kısık olarak devam ediyor. Şöyle hemen yükseldiği bir yere geleyim. Bu video gerçi ayarlanmadığı için aradaki yerlerde sadece büyük ihtimalle benim bekleme yaptığım yerleri yüksek alçak yapacak. Şu aralarda yine yükselme alçalmalar var. Hani şey diyebilirsiniz ya şurada 2 saniye içinde yükseklik alçaklık yapmaya gerek var mı? Siz videolarda buraları kırparsanız buralara herhangi bir şey eklemeyecektir. Peki şuradaki ayarları değiştireyim. Mesela bunu eksi 26 değil de eksi 10 yapayım bakın ne değişecek? Generate Keyframe diyorum. Bakın sesi eksi 26'ya değil de eksi 10'a kadar düşürmüş oldu. Yani müzik daha baskın çalacak. Şuradaki bu kısmı gene eksi 26'ya getireyim görmemiz için. Buradaki süreyi arttırayım. Default olarak bu 800'de geliyordu. 800'lere bir şeylere bırakayım. En düşükten yükseğe ve yüksekten en düşüğe düşme seviyeleri bir hayli yataylaştı. Siz bunu daha çabuk olmasını istiyorsanız bunu düşürebilirsiniz ve Generating Keyframe bastığınızda o düşüşler artık daha bariz bir şekilde görülmeye başlar. Bunları tabii siz deneyerek kendi videonuza göre uyarlayabilirsiniz. Fakat şu gördüğünüz basit bir videoda bile 3 dakikalık bir videoda bile şunu elle yapmaya kalksanız gerçekten işkence oluyor. Hele ki vlog videolarında ortalama 15 ila 30 dakika arası oluyor bunlar. Orada onları düşür alçalt düşür alçalt. Sonra ne oluyor? Videonun bir yerinde gereksiz bir ses duyuyorsunuz. Onu kesip videoyu sağ tarafa veya sol tarafa kaydırdığınızda alttaki şarkının bütün miksajı bozuluyor. Tekrar baştan yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama şu haliyle gördüğünüz gibi 2 dakika içinde bütün işlerinizi basitçe halledebilirsiniz. Yani ben şurada videonun şu bölümünü silmiş olsam hemen deneyelim.
ve videoyu bu tarafa yaklaştırmış olsam, ben buna tekrar Generating Keyframe dediğimde bakın çok basit bir şekilde az önce burada müzik varken bakın şu an buradaki müziği kıstı ve ileriden yoluna devam et. Yani beni gerçekten saatlerce uğraşmadan kurtarıyor diyebilirim. Size anlatacaklarım bu kadardı canlar. Umarım anlattığım şey faydalı olmuştur. Umarım sizi YouTube kariyerinizin başında bu video ile karşılaştırabilmişimdir. İnşallah faydalı olmuştur. Bana bir sorunuz, bir öneriniz, bir görüşünüz varsa yorumlardan veya aşağıdaki sosyal medya adreslerinden iletebilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaktan memnun olurum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.